Danimarka'nın kalbinde Kopenhag'ın içerisinde özel bir bölge var. Christiania. Burada insanlar kendi gereksinimlerini kendileri karşılıyorlar. Gündüz çalışıp sabahlara kadar eğleniyorlar. Hiç kimseye muhtaç değiller. Vergi ödemiyorlar, sadece canları istediğinde çalışıyorlar. Hayatlarının yarısını konserler, tiyatrolar ve diğer sanatsal etkinliklerle geçiriyorlar. Danimarka hükümeti 1971 yılında Kopenhag'daki bir bölgeyi düzenleme kararı aldı. Burası eski bir askeri üssü. Üssün bulunduğu ilçenin tarihi oldukça eskilere 17. yüzyıla kadar dayanıyordu. İkinci Kuzey Savaşı'nda Kopenhag kuşatmasından sonra içerideki surlar daha da güçlendirilmiş bir savunma halkası yaratılmıştı. Kopenhag'ın batı taraflarındaki surlar 19. yüzyılda yıkıldı. Askeri üssün içerisinde Kraliyet Topçu Alayı, Ordu Malzeme Komutanlığı, laboratuvarlar ve depolar vardı. Bu üs, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yoksullar için bir barınak görevi gördü. Fakat daha sonra terk edildi. Dönemin hükümeti burası için herhangi bir plan yapmamıştı. Ortaya atılan bazı fikirler de sağlam temeller üzerine şekillendirilmemişti. Bölge düzenlendikten sonra burada ne yapacaklarına karar veremediler. Daha sonra yakınlarda oturan insanlar burayı fark ettiklerinde iyi bir eğlence alanı olabileceğini düşündüler. Halk çitleri kırdı ve içeriye girdi. Alanı koruyan birkaç bekçi hiçbir şey yapamadı. Sadece onları izlemekle yetindiler. Halk öncelikle bölgeye bir oyun alanı kurdu. Çocukların rahatlıkla oynayabileceği bir oyun alanı. İçeride aynı zamanda birkaç tane evsiz de vardı. 2-3 baraka onlara aitti. Zamanla bölgeye gelen insan sayısı arttı. İçlerinde sanatçılar bile vardı. 84 dönümlük arazi yavaş yavaş bir yaşam merkezine dönüştü. O dönemlerde Kopenhag'da ev fiyatları oldukça yüksekti. Dışarıda yatan binlerce insan vardı. Bir kesime göre bu eski askeri üsse gelen insanlar devlete bir tepki göstermek için buradalardı. 26 Eylül 1971'de gençlere hitap eden bir dergide yazan Jacob Ludwigsen köşesinde bu konuyu ele aldı. Jacob, sivillerin yasak şehri fethettiğini söylüyordu. Burası yani Christiania yeni misafirlerini ağırlıyor. Bu yeni ve daha gelişmiş bir toplumu yeniden inşa etmek için en büyük şansımız. Christiania kendi elektriğini üretebilir. İçinde bir hamam olabilir. Barış arayanlar için içeriye büyük meditasyon ve yoga merkezleri yapılabilir. Dev bir atletizm binası, tiyatro grupları, yarışma alanları gibi her şey sıfırdan kurulabilir. Burası öncü şehir Christiania. Christiania'nın amacı her bir bireyin toplumun refahından sorumlu olduğu, kendi kendini yöneten bir grup yaratmaktır. Ekonomik olarak kendi kendimizi kalkındırabilmeyi başarabilirsek, psikolojik ve fiziksel yoksulluğumuzun önüne geçebiliriz. Bu yazı Christiania'nın resmen kurulduğunu gösteriyordu. Christiania artık resmen vardı. Christiania ruhu zamanla hippie hareketine, kolektivizm ve anarşizme dönüşecekti. Peki hükümet buna nasıl bir karşılık verecekti? Hükümet oldukça zayıf bir politika izledi. Onları bölgeden çıkarmak için birkaç operasyon dışında hiçbir şey yapmadılar. Daha sonra bunun toplumsal bir deney olduğu, bu yüzden göz yumulması gerektiğine karar verdiler. Hippiler, ekonominin geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğe dayandığı, enerjinin eşit olduğu bir toplum modeli yaratmak istiyorlardı. Yüzlerce insanın bir araya gelmesi çok kısa bir zamanda gerçekleşmişti. İnsanlar büyük bir hevesle kendi istekleriyle buraya gelmişlerdi. İlk iş olarak uygun bir yaşam alanı oluşturmaları gerekiyordu. Askeri binaları kendi zevkleri doğrultusunda daha önce görülmemiş bir tarzda yeniden düzenlediler. Oldukça farklı, özgün bir mimari tarzları vardı. Birçok binanın kat sayısını yükselttiler. Binaları genişlettiler. İyi tasarlanmış konutlardan ahşap binalara kadar uzanan bir şehir modeli kısa sürede tamamlandı. Fakat her şey toz pembe değildi. İçeride meditasyon yapan, sahne performansları sergileyen gruplar da vardı, bağımlılar da. Ot içenler koyu Hristiyanlar tarafından pek hoş karşılanmıyorlardı. Onların sayısı arttıkça içmeyen kesim bu durumdan hoşnutsuz olmaya başladı. Gerek hükümet kanadında gerekse asayiş tarafında bu durum biliniyordu. Fakat göz yumuluyordu. Çünkü bu işten çıkar sağlayan çok insan vardı. Christiania halkı zamanla kendi kurallarını hazırladı. Şiddet, silah kullanımı, ağır kafa yapıcı maddeler derken bisiklet renklerine bile kurallar getirdiler. Birçok Hristiyan esrarın yasallaştırılmasına karşı değildi. Aslında tek sorun dozajıydı. Kopenhag farklı bir yerdi. 1970'lerde bile uzun saçlı askerler vardı. Hippiler savaş sonrası dönemde oldukça çoğalmıştı. Burası onlar için adeta bir nefes olmuştu.
Aslına bakılırsa insanlar Kristiyanya'nın uzun ömürlü olmayacağını düşünüyorlardı. O taraftan bakarsak bu oldukça mantıklı bir düşünceydi. Ama öyle olmadı. Kristiyanya yıkılmadan ayakta kalmayı başardı. 1972'de bir anlaşma yapıldı. Bölgenin geçici olarak kullanılmasına izin verildi. Ardından Savunma Bakanlığı 1976'ya kadar onay verdiklerini açıkladı. Kristiyanya bir kasabadan çok festival alanı gibiydi. Şu an bu özerk bölgede 3. kuşak yaşıyor. Sayıları 900 civarı. Yer Kopenhag tren istasyonuna sadece yarım saatlik bir mesafede. Girişte "Şimdi Avrupa Birliği'nden ayrılıyorsunuz" yazan bir tabela sizi karşılıyor. Ressamlar ve heykeltıraşlar durmadan çalışıyorlar. İçeride sokak lambası yok. Hiçbir evin kapısı kilitli değil. Evlerde sokak sanatı hakim. Halk kendi parasını kullanıyor. Kendi bayrağı altında yaşıyor. Bölgeye yılda neredeyse 1 milyon turist geliyor. Burası adeta bir cazibe merkezi. Kristiyanya'yı çevreleyen harika gölü, Arnavut kaldırımları, Hobbit evlerine benzer yapıları, eski binaları, müzeleri, sanat galerileri ve konser salonları onu eşsiz kılıyor. İçeride kaykay parkları ve renkli bisikletleriyle dolaşan gençler var. Esrar Danimarka'da yasa dışı olmasına rağmen burada yasal. Satışların yılda 150 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. 40 kadar dükkan 7/24 açık. Çıkışta ise klişeleşmiş güle güle, hoşça kal gibi yazılar yok. Sadece "Şimdi Avrupa Birliği'ndesiniz" yazan bir yazı var. Kristiyanya içinde özel araçlara izin verilmiyor. Yerel halkınsa 150 civarı arabası var. Ve araçlarını belirli yerlere park etmek zorundalar. Burada ilk cinayet 2005 yılında işlendi. 26 yaşındaki bir vatandaş çetenin kurbanı oldu. Cinayetin sebebi ise ot satışıydı. Kristiyanya dışındaki çevreler ot satmak için Kristiyanya'dan izin istiyorlardı. Defalarca kez reddedilmelerine rağmen yılmadılar. En sonunda olay şiddetlendi ve Kristiyanya içerisinde ilk cinayet meydana geldi. En iyi vejetaryen yiyecekleri Kristiyanya'da bulabilirsiniz. İnsanlar gündüz çalışıyor, akşamlar ise müzik eşliğinde eğleniyorlar. Her yerde bir enstrüman çalınıyor. Dünyanın dört bir yanından müzisyenler ve sanatçılar buraya geliyor. Vatandaşların Kristiyanya'ya vergi verme zorunluluğu yok. Silah kullanımı da aynı ağır uyuşturucu madde kullanımı gibi yasak. Mayıs 2007'de polisler terk edilmiş bir binayı yıkmak için Kristiyanya'ya girdiler. Halk polislerin diğer evleri yıkacağından korkuyordu. Öfkeli halk polislere taş atmaya, polis araçlarını havai fişeklerle vurmaya başladı. Polisler göz yaşartıcı gaz kullandılar ve halkın bir kısmını tutukladılar. Eylemcilerden bir tanesi polislerin arkasına gizlendi ve idrarını yaptığı kabı polislerin üzerine döktü. Gerilim sabahın erken saatlerine kadar sürdü. Polis içeride ve dışarıda 50 ismi tutukladı. 2009'da bir el bombası saldırısı oldu. Kafede oturan kalabalığa kimliği belli olmayan birisi el bombası attı. Saldırıda 5 insan yaralandı. Sırt ve bacaklarından yaralanmışlardı. Fail ise hiçbir zaman bulunamadı. 2016'da ot sattığı düşünülen birisi rutin bir kontrol sırasında polislere silah çekti ve 2 polis memuruyla bir sivili vurdu. Ardından da kaçtı. Polislerden bir tanesinin durumu ağırdı. Fakat ölmedi. Uzun süren rehabilitasyon süreçlerinden sonra yeniden hayata döndü. Diğerleri de ağır yaralanmışlardı. Polisler bölgeyi kapattılar ve arama çalışması yaptılar. Birkaç saat sonra saldırgan bulundu. Çıkan çatışmada saldırgan vuruldu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Halkın ot satışına tepki gösterdiği anlar da oldu. Bu konuda birlik olan halk satıcıdan alım yapmama kararı aldı ve 2 ay içinde satış rakamları %75 düştü. 1978'de parlamento bölge için bir planlama yapılmasına karar verdi. 89'da Kristiyanya ismindeki bölgenin halk tarafından kullanılmaya devam edilmesini teklif eden yasa kabul edildi. Devlet ve Kristiyanya arasındaki uzlaşma süreci hep devam etti. 2011'de devlet ve Kristiyanya arasında anlaşma imzalandı. Bölgedeki vakfa ve Kristiyanya'ya devredilen mülkler onaylandı. Dönem dönem Danimarka'daki sağcı kesim, hükümetin yasaları uygulaması, bölgeyi yeniden alması için baskı yaptı. İlk olarak yasaklı madde satışının engellenmesini istiyorlardı. Ama başarılı olamadılar. Kristiyanya her türlü badireye rağmen ayakta kaldı ve hala da yaşam savaşını devam ettiriyor.